Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün bomba, muhteşem, şahane bir tarifle geldim. Böyle bir simit olamaz. Tereyağlı simit yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1,5 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kasemize alalım. Bu arada benimkinden buhar çıkıyor. Biraz fazla ısıtmışım kettle'da. Soğumasını bekledim. Yani mayayı siz böyle sıcak eklemeyin. Çeyrek su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle size de gösteriyorum ki ne kadar eklemişim. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Sıvı yağ eklediğimiz için şöyle bir karıştırın. Çünkü maya sıvı yağın üzerine tam denk düşmesin. Şimdi bir paket mayamızı ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Mayamız bir açılsın. Yani şu anda malzememiz ılık bir durumda. Ve unumuzu ekleyerek hamuru önce kabaca bir kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra 5 dakika olacak şekilde elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplam un miktarımız bende 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı oldu. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle kaşıkla kabaca bir toparladım. Elimi değmeden hamurun kıvamını anlamam mümkün değil. Hemen elimle şöyle bir sıkarak bir bakıyorum hamurun durumu nasıl. Baktım ki henüz daha çok cıvık. Bir tık daha un ekledim. Yani toplam 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı. Bu her una göre değişebilir. Siz de benim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Ve hamuru güzelce yoğurmaya başladım. Tam 5 dakika çok güzel bir hamur yoğurdum. Lütfen yoğurma kısmını kesmeyin. 5 dakika yoğurun ki bakın sevgili arkadaşlarım, elinizin altında kasenizi bırakmış, toplanmış şahane bir simit hamurunuz olsun. Hemen size şöyle kıvamını detaylı gösteriyorum. Orta yumuşaklıkta elime yapışmayan çok güzel bir simit hamurumuz var. Onu da şöyle alta doğru katlayarak kaseye bırakıyorum. Hava boşluğu kalıyor altta. Bu da mayalanmasını hızlandırır. Kapağını kapatıp mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık bir saat sonra böyle güzel bir mayası gelmişti. Baloncukları görüyorsunuz. Şimdi mayası gelmiş hamurumuzdan bezelerimizi alalım. Bende tam 8 adet simit çıktı. 8 tane beze aldım. Küçük istiyorsanız daha küçük alın. Daha büyük istiyorsanız daha büyük alabilirsiniz. Şöyle bir tepsinin üzerine biraz un serpiyorum. Ve almış olduğum bezeleri tepsiye bırakıyorum. Bu arada beze alırken de böyle ortaya doğru katlayarak alırsanız bu da simitinizin videonun başında gördüğünüz gibi şahane bir kabarmasına etki yapar. Tezgahta bezelerimizi aldıktan sonra üzerine 100 gram tereyağımız var. Yumuşak tereyağı kullanalım. Ben o 100 gramı eşit olacak şekilde 8 eşit parçaya bölmüştüm. Her bir parçayı bir tane bezenin üzerine bırakıp bu şekilde de tezgahta bir 10 dakika bekletelim. Yani tereyağı yumuşasın, bezemiz birazcık kendini toparlasın. Ve 10 dakikanın sonunda hemen bir tanesini alıp açıp şekil vermeye başlıyorum. Hemen siz izlerken sevgili arkadaşlarım simitin hikayesini anlatayım. Kız kardeşimin bir simit sarayı var. Oraya gittiğimde dedi ki usta yeni bir şey yaptı. Anormal satıyoruz. Nedir dedim, tereyağlı simit. Çok tuhafıma gitti. Hemen dedim bir tane deneyeyim. Denedim. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu yaparım dedim ve bugün sizlere hemen sunmaktan mutluyum. Şimdi her bir bezemizi güzelce üzerindeki tereyağı ile açalım. Yani siz elinizle dokununca o zaten şahane bir şekilde açılıyor ki bu arada benim kullanmış olduğum tereyağı çok da yumuşak değildi. Oda ısısında yumuşacık olursa işiniz çok daha kolay olur. Ama ona rağmen ipek gibi açıldı. Yaklaşık bir 18-19 santim çapında açıyorum. Bir ucundan katlayarak rulo şekline getirelim. Daha sonra iki ucundan tutarak tezgaha 2-3 defa sertçe vurup hafif sündürerek tezgaha bırakın. Simitlerimizi bulamak için 1,5 su bardağı susamımız var. Ve bir kasemizin içerisine yarım su bardağı pekmezimizi ekleyelim. Ben dut pekmezi kullandım ama üzüm pekmezi de çok yakışır. Şimdi pekmezi bardakla ölçtüğüm için bardağın içinde de çok pekmez kaldı. Ona biraz su ilave ettim. Tel çırpıcıyla açıp döktüm. Yani yarım su bardağı pekmez, 1 su bardağı da
su ilave edip güzelce açalım. Yani israfa çok karşıyım sevgili arkadaşlarım. Mutfakta israfa çok karşıyım. O yüzden bunu da böyle tariflerimde size gösteriyorum. Hiçbir şey israf etmeyelim. Şimdi güzelce karıştırıp ikisini güzelce açtık ve hazırladık. Tezgaha daha önce hazırlamış olduğumuz bezelerimizi bir 10 dakika dinlendirelim ve şekil vermeye geçelim. Şimdi o silindirin iki ucundan ters yöne doğru çevirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu bağlantı yerinde size çok güzel bir püf noktası vereyim. O uç kısmını elinizle açın. Diğer ucunu onun üzerine bırakıp böyle saklayın. O zaman bağlantı yeriniz yamuk yumuk olmuyor, dümdüz oluyor ve hiçbir bağlantı yeri görünmüyor. Gördüğünüz gibi harika bir püf noktasıdır. Şimdi simitimizi önce pekmezli suya, oradan alıp susamın içine bırakalım ve her tarafını güzelce susama bulayalım. Bağlantı yerini çok sağlam yaptığımız için çok rahat çalışabilirsiniz, korkmayın. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Tezgahta bekleyen daha önce tereyağı ile açıp katladığımız hamurumuzu ters yönde çeviriyoruz. Uç kısmını bakın şöyle elimizle açıyoruz. Açtığımız yere diğer ucunu saklayalım. İki kenarından bağlayalım. Yani o uç açılmasın oradan. Bağladıktan sonra önce pekmezli suya, daha sonra bolca susama batırarak tepsimize alalım. Çok güzel, çok şahane, nefis bir tariftir. Bu arada tabii ki bu simitin bu kadar lezzetli olması malzemenin de dengeli olmasına bağlı. Bütün simitleri aynı şekilde yaptım. Toplamda 8 adet simitimiz var. 2 tane tepsiye yaydım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tepsi mayası için simitlerimizi şöyle bir gösteriyorum. Ben bunu fırında yaptım. Yani fırını 50 derecede ısıtıp kapattım. Ilık bir yaz günü gibi ılındı. Havalar soğuk olduğu için fırında bir 20 dakika tepsi mayası verdim. 20 dakikanın sonunda üstteki tepsiyi çıkarıyorum. Alttaki tepsi fırında kalsın. Fırın derecenizi açın. 200 derecede alt üst ayarda. Böyle fırın hafif ılık, sorun değil. 35-40 dakika pişirelim. Çünkü ısınmayı da katın. Ve 40 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, fırını önceden ısıtmadık. Ben bu tarifte ikisini de göstereceğim size. Böyle bir güzellik olamaz. Simitlere bakar mısınız? Bu ilk tepsimizde hemen bir tel alıyorum. Size şöyle detaylıca göstermek isterim. Yani kelimeleri nasıl size ifade etsem bilemiyorum. Lütfen deneyince bana yorum olarak yazın. Bir de bazı tariflerde biliyorsunuz mutlaka deneyin diyorum. Mutlaka bu simiti deneyip o muhteşem yorumlarınızı bekliyorum. Ve ikinci tepsimiz de pişti. İlk tepsimiz 40-45 dakikada pişti çünkü ısınma verdik. İkinci tepsimizi sıcak fırına verdiğimiz için 30-35 dakikada nar gibi kızarmıştı. Arada hiç fark yok. İkisi de aynı şekilde oldu. Birini soğuk fırına verdim, birini sıcak fırına. İkisi de güzeldi. Simitlerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle bir detaylı gösterip böyle anormal güzel ve büyük bir motivasyonla doku testine geçiyorum. Yani şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, bir simite tereyağı bu kadar mı yakışır? Çıtır çıtır, yediğinizde böyle tel tel, kat kat, inanılmaz bir lezzet. Yani ben bundan sonra normal simit asla yapmayacağımı söyleyebilirim. Bir susayım da siz bir çıtırtısını dinleyin. Yani sevgili arkadaşlarım, çok övdüm biliyorum ama denediğinizde yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.